Merhaba Mehmet. Merhabalar Tolga. Geçen gün biz yine seninle resimleri, fotoğrafları incelememiz sırasında bu fotoğraf hakkında biraz daha konuşacağımızı söylemiştik. Şimdi biliyorsun biz alışık olduğumuz bir düzen var. Ülkemizde uygulanan düzen var. Yine ondan farklı bir şeyler görüyorum ben burada. Konuyla ilgili biraz soru sormak istedim sana. Mesela çaprazlar başlığın altına bağlanmış. Ondan sonra alt başlık bağlanmış. Bakıyorum kolonlar makasa yandan bağlanmış. Peki bunun avantajları nedir, dezavantajları nedir? Bu birinci sorum. İkinci soru, bu uygulamaları biz acaba MakerPad'de yapabiliyor muyuz? Tolga şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bu resmi biraz dikkatli inceleyelim. Hani ne olduğunu Tamam. daha böyle iyi anlaşılacak o zaman. Şimdi ben bu resme baktığım zaman şurada makasların alt başlıklarında kirişler görüyorum. Stabilite kirişleri Evet. görüyorum. Şuralarda. Yani, tam böyle yakından seçiliyor mu bilmiyorum. Böyle emin değilim ama buralarda var. Sonra bak burada rotlar var. İncecik. Evet. Şöyle rotlar var. Şöyle gelmiş. Şurası da şöyle. Bak adam aslında ve bu rotlar şeyde devam ediyor. Şuraya doğru da devam ediyor. Ben burada şunu görüyorum. Makasın alt başlığını çaprazlamışlar. Evet. Bu bizim Türkiye'de hiç görmediğimiz bir şey. Çok değişik geldi. Bana da çok değişik geldi. Sonrasında burada dikkat ettiğim benim konulardan bir de şu çaprazları silelim. Resme de biraz yaklaşalım. Dikkat edersen bu resimde şuralarda çatı düzlemi seviyesinde çapraz yok. Evet. Bütün çaprazlar alt başlıkta. Bu bizim hiç bilmediğimiz, alışkın olmadığımız bir yapı türü. Evet, evet. Ve hani bakıldığı zaman aslında bina küçük bir bina değil. İkincisi de ikinci dikkat etmemiz gereken yerde bence şu kolonlara yandan bağlantı. Bütün kolon makaslarda hani bir tane de ikinci bir resim daha göstermiştim. Bununla ilgili hatırlarsan kolonlar yandan bağlı. Onu da açıp yeniden bir bakalım. O da şuralarda çizimin ortasında bir yerdeydi. Ee, Şundan bir önceki. Şu bina. Evet. Dikkat edersen burada da kolonlar yine yandan bağlı. Bu iki bina aynı bina olabilir mi emin değilim. Burada ise farklı bir şey yapmıştı. Şurada benim gördüğüm yine şurada bir tane kiriş var. Bu defa şurada kiriş var. Bu iki bina birbirinden farklı. Bu defa düşey çapraz yapmış. Daha fantastik. Bu daha değişik. Evet. Burada ikisinde farklı bir şey yapıyor. Ve bunları aslında bak kaldırabilmek için buraya bir tane şey yapmış. İki makası da bu şekilde kaldıracak. Kaldırıp yerine koyacak. Şimdi bunu ilk önce bizim programı açalım. MKP'yi açalım. Tamam. Türkiye'de bizim yaptığımız standart düzeni şeyi bir bakalım. Arkasından burada şu resimlerden gördüklerimizi uygulamaya çalışalım. Burada neler görüyoruz? Makasın alt başında T'ler var. Birleşimlerde LFA yok. Peki bu bize herhangi bir ekonomi kazandıracak mı? Yoksa acaba bina daha sağlam olsun diye mi yapılan bir şey bu? Ya bence bu işçiliği kolaylaştıracak. Yani üretim hızını artıracak türden bir şey. O da Daha maliyet. Hani o da ekonomiye aslında bir katkı. Hızlı iş biterse çabuk çalışmaya başlar bina. yani veya fabrika daha fazla iş Tabii alıyor ki. çünkü daha erken bitirecek. Evet. Şimdi burada birkaç şeyi beraber deneyeceğiz dedim. Bir tanesi şu alttan çaprazların neden gerektiğine bulacağız ilk önce. İkincisi de kolunu yandan bağlamak mı yoksa üstüne koymak mı arasında bir seçim yapacağız. Tamam. Bak ikisini de karşılaştıracağız. Neden bu adamlar bunu yapıyorlar? Bunu bulmaya çalışacağız. Ve acaba bunun sonunda bir ekonomiklik ortaya çıkıyor mu? Evet. Şimdi bunu yapmak için yine yeni bir tane proje başlatıyorum ben. Yeni projem bu defa çelik makaslı. Genelde en sevdiğim tip 3. Sevme sebebim de her düğüm noktasına rüzgar kolunu koyabilmek. Diğerlerinde ise makasın alt başlığında şu ortasına Evet. rüzgar kolunu koyamıyoruz. Evet. Hani bizi sınırlıyor. O yüzden ben genelde bunu seçiyorum. 20 metrelik yine biraz önceki Standart ölçülerimiz. standart ölçülerimiz. Hep 20 metrede kıyaslamaya çalışıyoruz ki böyle insanların gözünde olay canlansın. Yine biraz önceki gibi ben binamı 60 metre yapıyorum.
Tamam. Bir önceki portal çerçeve videosundaki gibi. Çaprazlarımın yerleri aynı. Bunu bu defa yani rotların zaten daha önceden ne kadar ekonomi sağladığını konuşmuştuk. Konuşmuştuk, evet. O yüzden bu defa rotlarla yapacağız. Tamam. Hiç böyle hani borularla yaparsak şu olur bu olur yapmayacağım ama borularla yapıldığı zaman bilin ki artı %16 demek. Evet. Hani böyle bir şey elimizde. Şimdi MKP'de bir değişik bir şey var. Şu an bilmiyorum dikkatini çekiyor mu şurada. Evet, alttan bağlamış. Makaslar alttan bağlı. Evet. Makasların alt başlıkları bağlı ve alt başlıklar şu noktadan da bak kirişlerle devam ediyor. Şimdi bu bizim bildiğimiz bütün şeye aykırı. Burada bir terslik var. Normalde bizim alışkanlıklarımız bu çaprazları çatı düzlemi seviyesinde yapmaktı. Evet. Şimdi ise alt başlıkta yapıyoruz. Bu alışılmadık bir şey ama biraz da mecbur kaldığımız bir şey. Peki bu alt başlıkları birbirine bağlamak çelik yapılar kitaplarında var mı? Anlatılıyor mu? Valla bizim yani bu problem yeni bir problem. Nereden sonra çıktı? Eskiden TS498 kullanırken yük yönetmeliği çatının bir tarafında basınç oluyordu. Bir tarafında emme etkisi oluyordu ve bu iki etki ortada makasın alt başlığında basınç oluşmasını engelliyordu. Şimdi ise çelik yapılar yönetmeliğiyle beraber Eurocode TSN 1991 1.4 kullanmaya başlanınca iki tarafta da çatının iki düzleminde de rüzgarlar çatıyı yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor. Ve bu rüzgar yükleri eski yönetmeliğe göre 3 kat civarı. Hani bunun yüzünden hiç olmayan bir şey oluyor. Hiç bizim bilmediğimiz bir şey oluyor. Makasların alt başlığında basınç çıkıyor. Şimdi bak nasıl çıkıyor onu görelim. Tamam. Ben herhangi bir değişiklik olmadığını göstermek için şöyle göstereyim yine. Çatı kaplamam sandviç panel. Kar yüküm yine 75 kilo. Rüzgar yükleri 28 metre bölü saniye. İç basınç dikkate alınmamış. Termal etkiler şu an problemimiz değil. Deprem yönetmeliği zaten problem ondan kaynaklanmıyor. Evet. Problem rüzgardan kaynaklanacak. Şimdi herhangi bir şey yapmadan bunun bir kesitlerini de görelim de ondan sonrasında neyi seçtiğimizi, neyi hesapladığımız daha kolay anlaşılsın. Bizim kolonlarımız HA300. Şu ansa makaslarımızda bir tane makasımız var. Alt başlığı 70'lik köşebent, üstü 80'lik köşebent, dikmeler 50'lik, diagonallerde 50'lik köşebentlerden. Evet. Bu böyle bizim bildiğimiz standart bir bina. Ve bu kesitlerde 75 kilo kar yükünde eskiden beri alıştığımız herkesin bildiği kesitler. Hani 20 metrelik makas ne oldu diye sorulduğu zaman herkes buna alt başlığı 70'lik, üst başlığı 80'lik bunu ezbere söyleyebilir. 75 kilo kar yükü için. Şimdi böyle bir binayı şuradan hazır gelmişken sana şunları da göstereyim. Bu binanın üzerinde şöyle yükler var. Kaplama yükleri. Evet. Aşıklardan gelenler, kaplamalardan gelenler, işte rüzgar soldan. Rüzgar soldan bu yüklemeyi TS498'de böyle bir şey yok. Orada 1.2 sinüs alfa eksi 0.4'tü. Diğer tarafta eksi 0.4'tü yukarı doğru. Buradaysa yükler çok çok daha üstünde bunun. Şimdi bu rüzgar yükleri sadece çatıda mı farklılık gösteriyor? Öyle de değil. Bakarsan şu rüzgar önden geldiği zaman yan cephelerdeki rüzgar yükleri de değişiyor. 0.80 ile başlıyor, 0.50, 0.30'a kadar düşüyor. Rüzgar arkadan geldiği zaman diğer tarafları etkiliyor. Evet. Bunlara göre çatı aşıkları ve duvar aşıkları bu rüzgar yükleri etkisi altında. Program o biraz önceki garip yük dağılımını çubukların üzerine aktarıyor. Oradan da ana elemanların üzerine makaslarda noktasal yük olarak, kirişlerde de portal çerçevelerde bunu yayılı yük olarak aktarabiliyordu. Evet. Burada yük dağılımını da gördük. Yani böyle çok ekstra standart dışı bir hesap hatası yok gibi. Bütün rüzgarlar bakarsan buradan yukarıya doğru. Doğru. Yani şimdi buna
Bu yapıya hiçbir şey yapmadan statik analiz yapalım. Yani herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Sadece derdim göstermek istediğim şey, şurada ikisini birden değiştirmemiz lazımdı. Şimdi X'nin makasların olduğu düzleme geçtik. Geçtik, evet. Kesit kontrollerinde burada bir problem var. Bak dikkat edersen. Evet. Şimdi üst başlık kesitleri aslında rahat rahat kurtarıyorken alt başlık kesitleri kurtarmıyor. Doğru. Yani ve bunlarda bir narinlik problemi çıktı. Narinlik problemi sadece basınç çubuklarında oluyor biliyorsun. Evet. Şimdi o zaman bu basınç nereden geldi? Bir onu bulmaya çalışalım. Yük kombinasyonları. Normalde biz kar yükleriyle hesap yaparken genelde bizim hakim yükümüz Evet. kar yükleriydi. Üst başlık çubuklarında bildiğimiz gibi basınç çıkıyor. Alt başlık çubuklarındaysa çekme çıkıyordu. Artı kuvvet çekme çıkıyor. Bu bize bir problem yarattı. Bu şu an bizim bildiğimiz, işte bu yüzden makasın alt başlığını tutmamıza gerek yok. Evet. Yani şu adam şu resimde eğer kar yüklerine göre yapsaydı sadece şunları koymasına hiçbir ihtiyacı yoktu. Şimdi yüklemeyi değiştirelim. Yüklememiz ölü yükler artı rüzgar. Şimdi yeniden bakalım. Üst başlıkta çekme çıktı. Alt başlıkta 8 ton basınç. İşte çelik yapılar kitaplarında olmayan, üniversitelerde öğretilmeyen, yapı denetimlerce kontrol edilmeyen, belediyelerin bilmediği, birçok insanın hiç görmediği bir problem bu. Makasın alt başlığında basınç. Evet. Ha? Bunun sebebi de, temel sebebi de yük yönetmeliği olarak hala yasak olduğu halde TS 498'i kullanmak. 98, evet. Doğru. Ha, o bu- değişti. Çoktan değişti hem de. 2016'da değişti. 2017'de yürürlüğe girdi. Aradan 5 yıl geçti. Hala onu kullanmaya çalışıyorlar. Ya hesap kolay orada. Onu ben kullanmalarına istemelerine şaşmıyorum. Problem onun denetimden geçebilmesi bunların. Doğru. Yani problem aslında denetim problemi. Şimdi alt başlıkta basınç çıktığı zaman problemler değişiyor. Alt başlıkta normal şartlarda biz alt başlığı hiçbir şekilde tutmasak, şu çaprazları alt başlığa indirmeseydik, alt başlıktaki çubuğun burkulma boyları şöyle. Ana yönde iki nokta arası, yani 0 numaralı çubuk boyu kadar. Evet. Ama diğer yönde ise basınçtan dolayı iki kolon arası. Yani 20 metre. 20 metrelik bir tane kolon düşün. Üzerine 8 ton basınç geliyor. Ya eğer böyle bir şey mümkünse biz köşebentlerden kolon yapalım yani. Olacak şey mi? Şimdi bunun yüzünden aslında şöyle bu bize hangi probleme sebep oldu? Şimdi bunun yüzünden makasların alt başlıkları kurtarmıyordu. Bak şu yeniden görelim onu. Makasların üst başlıklarında problem yok. Ama makasın alt başlığı neredeyse 1,3 kat civarı kurtarmıyor. Evet. Şimdi bu ne demek aslında? Sanki üst başlık kesiti daha küçük olacak ama alt başlık kesiti daha büyük olması gerekiyor. Doğru. Evet. Yani şunu azaltabiliriz, yani 80'leri azaltabilirmişim gibi gözüküyor ama diğerini de büyütmem lazım. Bu bildiğimiz her şeyin tersine dönmesi demek. Şu an. Deneyelim. Deneyelim. Şimdi bakalım. Ana elemanlar, Evet. çerçeve makas kesitleri. Ben alt başlığı 80'lik köşebent yapıyorum. Üst başlığı da 70'lik köşebente düşürdüm. Yani tersine. Evet. Bu bizim bildiğimiz bütün bilgilere aykırı şu an. Ama bakalım bina ayakta duracak mı? Evet. Çaprazlarda bir problem yok. Geldik bu cepheye. Şimdi baktığın zaman ne görüyorsun? Vallahi her şey çok normal gözüküyor şu anda. Kurtardı gözüküyor. Yani %70'ler seviyesinde üst başlık, %70'ler seviyesinde
alt başlık. Evet. Şu an bir problem yok. 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 Ama neyle? Alt başlıktaki şu çaprazlar sayesinde. Alt başlığı tuttuğumuz için böyle. Eğer alt başlığı biz tutmasaydık, yani çaprazları üstten aşağıya indirmeseydik bu sonucu elde etmemiz mümkün değildi. İlginç mi? Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Yani tamamen gördüklerimizin, alıştıklarımızın dışında bir sistem bu. Bence de öyle. Bu adam hani aslında şu resimde bu çaprazları böyle rastgele koymamış. Aslında bunlar bir ihtiyaçtan çıkmış ortaya. Zaten şeyde de hani diğer resimlerde de hatırlar mısın? Böyle bir tane şuralarda mıydı? Hep makasların alt başlıklarını tutmaya çalışıyorlardı. Hani makasların alt başlıklarını hep tutmaya çalışıyorlar çünkü alt başlıkta basınç çıkıyor. Evet. Bu bizim Türkiye'de bilmediğimiz bir şeydi. Ve şu an birçok projede bu şekilde yapıldı. Bak hatta şu resimde. Bunda daha böyle değişik bir şey var. Makasların alt başlıklarını tutacağım diye nelerle uğraşıyorlar. Alttan bağlıyor, kirişler yapıyor. Hep alt başlıkları bağlayacağım diye uğraşıyorlar. Bu bir rastlantı değil. Ve sebebi de alt başlıktaki şu basınç. Kimse hesap yapmadan bunlara girişemez. Tabii ki mutlaka bir sebebi vardır. O da basınç. Bu hani rastgele kurulmuş bir şey değil. Evet. Şimdi burada biz şu an bu sistem baktığımız zaman işte H300 kolonlarla deprem yönetmeliğinde de şeye bakarsak şu en kesit şartlarını, çelik kalitesini değiştirsek düzelebilirdi. Şu an kolonlarda %70 kapasitede. Bunun maliyetine bakalım. Şu an yine C ışıklar var. Biz onları değiştirseydik biraz daha U ışıklar olsaydı. Burası 40 kilonun üzerindeydi. Hatta onu da öyle yapalım da tam böyle alışılmış olsun. İkinci elemanlarda çatı ışıklarını biz bunları U'dan yapalım. U ışıklar gergi yapar. Gergi. Gergi. Şunu şuna da gergi yapalım. Bakınca %87'lerle UPN yüzde bu iş olur gibi gözüküyor. Şimdi gidelim tahmini maliyete bakalım. Tamam. Aşıkları değiştirince bakalım normal şey olsaydı. Dediğim gibi işte 40-42 kilo arasında. Şimdi bir de şuna bak görmeni istiyorum. Genelde biz kolonları makası kolonun üstüne koyuyoruz. Türkiye'de evet alışılmış olan yapı bu. Ya bu ustalar için montajı kolay, imalatı kolay gibi bir sistem gibi. Şimdi bu makasın aslında köşebent makasın en büyük zorluğu şu levhaların kesip yerleştirilmesi. Evet. Yani levhaları kesecek, yerleştirecek bu şekilde. Ondan sonra bunların açılarını denk getirecek. Şunları tam boylarda kesecek. Bu zahmetli bir iş. Şimdi şu resme geri dönelim. Şurada da yine şey gördük. Makasın alt başlığını tutmak için gösterdiği gayreti. Şu makası hatırlarsan, şunları sileyim. Bakarsan burada adam neden yapmış bunları makasın alt başlığını? T profil. T profilden buradan I'yi ikiye bölmüş. Arasına köşebentlerle bağlamış. Sonra çaprazları rotla bunu alt başlığı bağlayıp arasında da çaprazlar yapmış. Yani adamın sistemi bu. Evet. Şimdi biz de şu 40 kilolardan acaba bu makası bir de şunu yapmıştı. Onu da dikkat edelim. Bu adam kolonları yandan bağlamıştı makası. Doğru. Biz de aynısını yapalım. Evet. Aynı binaya biz de geçmeye çalışalım. Şimdi yine bir önceki videodaki gibi şeyi deneyelim. Maliyet hesabına bakalım. Maliyet hesabına bakalım. Şunların ekran görüntüsünü alıyorum. Ekran görüntüsünü aldım. Şunu şuraya yapıştırdım. Burada bu dursun. Yani şu 40 bu rakamı unutmayalım diye yaptım bunu. Tamam.
Şimdi yeni sisteme geçiyoruz. Bu buradan daha 42 kilodan veya şu 42 kilodan nereye düşeriz? Allah izleyelim. Bakalım resimdeki gibi yaparsak neler değişiyor. Şimdi bunun için ilk önce şu kolonların bir yerlerini değiştirelim. Kolonlarımız şu an makasın alt başlığındaydı. Ben alt başlığındaki kolonları kaldırıyorum. Bunları kaldırdım. Bunları makasın şu üst başlık düğüm noktalarına tanımlıyorum. Şimdi kolon makasa yandan bağlanmış oldu. Yani bir resmini gör. Şu an ikisi arası birine biz çelik makas diyorlardı. Buna makas kiriş diyorlar. Truss beam diyorlar. Şu an yaptığımız yeni sistem şu. Yasemin. Makası kolona yandan bağladık. Evet. Birinci yapacağımız değişiklik bu. İkincisinde şimdi bunu yaptıktan sonrasında o makas alt başlığında ve üst başlığında T'ler kullanıyordu. Evet, doğru. Biz de T kullanalım. T için ilk önce çerçeve makas kesitleri. Şurada makasın üst başlığı T, dikme diagonalleri 2L olan bir tane çubuk türümüz var. Ben bunun alt başlığını IP 240 seçiyorum. Üst başlığını yine değiştireyim. Bunda IP bunun daha küçük seçme şansım var. Dikme diagonallerim de 50'lik köşebent olarak kalsın. Şunların çelik kalitesini 275 olacak. Tamam, şimdi bütün kesitlerimizi değiştirdik. İkinci yapacağım değişiklik kolonları değiştirelim. Kolonlarda biraz önce portal çerçeve videosunda biz HA280 kolonlar yapmıştık, Doğru, hatırlıyorsan. hatırlıyorum. Şimdi bu defa kolonları HA220'ye düşürüyorum. HA300 kolonlar biraz önce hatırlarsan 170 kapasiteyle çalışıyordu. Deprem yönetmeliği göreli kata törenmesine göre. 90 kilodan 50 kiloluk bir tane kesite düşüyorum. 90'da 50. Öyle mi? 50. Bir deneyelim. %45'ler civarında bir... Neredeyse yarısına. Tabii. Şimdi bu iki tane değişiklik yaptık. Makasları değiştirdik, kolonları değiştirdik. Elimiz ermişken ben ekonomi peşinde koşmak istiyorum. Vallahi koşmak zorundayız. Hani olabilecek en iyi alternatifin peşindeyim. Şunlardan C220 baktım. Şunları da yapalım. Gergiyle uğraşmak istemiyorum. Ama bir gergi olsa iyi olacak yine. Şimdi yeniden analiz. Duvar ışıklarını kesitleri kurtarmalı dedim. Bütün kesitlerim aynı. Onları da değiştireyim C'lerle. Artık kesitleri bir parça ezberledim. C215'te denemek istiyorum ilk önce. O yeterliymiş. Yeterli. İlk seferde yeterli. 10 kilodan biraz önce UPN 100 11 kiloya yakındı. Şimdi ise onun yarısı kadar duvar ışığı kullandık. Şimdi bu bina yeterli midir? Bu yaptığımız seçimlere göre. Yan cephe çaprazlarında ve rotlarımda herhangi bir problem yok. Şimdi makasın üst başlığı IP200'de yetti. Ama alt başlıkta problem var. Nereden kaynaklanıyor? Hem narinlik sınırında problem var ve buna bağlı olarak da alt başta çıkan basınçtan dolayı problem yaşıyorum şu an. Sebebi ne diye merak ediyorum. Biraz önce 4 tane çapraz vardı. Şimdi 3'e düşmüş sayısı. Şuradan bir daha bakalım. Bak burada şimdi sayı 3'e düşmüş.
Bu sayılarını artırmak için şuradan rüzgar kolunu yapalım. Ee, 5 metreye, 10 metreye ve 15 metreye rüzgar kolonları koydum. Arkasından binanın arka tarafındaki aksa da rüzgar kolonlarını koyalım. 5 metrede, 10 metrede ve 15 metrede. Rüzgar kolonlarını koyunca çaprazların yeri değişti. Şimdi 4 tane oldular. Evet. Çünkü rüzgar kolonlarını artık biz makasın alt başlığına bağlayabiliyoruz. Ve arkasında bunu tutabilecek bir çapraz sistemi var. Şu resmi hatırlar mısın? Bunun üzerinde konuşmuştuk. Konuşmuştuk, doğru. Aşık kırılmıştı. Işıklar kalınmıştı. Şurada rüzgar kolunun alt başına bir önlem almadığı için onu gidip aşağı bağlamıştı önlem olsun diye. O da aşıkları kırmıştı. Evet. Şimdi bizimkinde ise biz de makasın alt başlığına bağladık. Ama makasın alt başlığını arasına şu çaprazları yukarıdan aşağıya indirdik. Evet. Böylelikle artık bizim aşıklarımız böyle bir tane etkiye maruz kalmayacaklar rüzgardan dolayı. Şimdi bu halini tekrar çözelim. Çaprazlarda Yine, bu evet. aksta bir şey yok. Hiçbir şey yok. Rüzgar kolonlu aksta bu binanın kalkan cephesindeki kirişler ve kolonlar çok büyük. Bunlarda farklı kesit kullanabiliriz. Bizim hesabımız, problemimiz ara akslardaydı. Evet. Şurada. Neredeyse kurtarıyorduk. Evet. 1.026. Ya bunu kurtardık sayılmaz ama ben sadece aradaki farkı görmeni istiyorum. Birazcık makasın yüksekliğini artırsaydık biz bunu kurtarırdık. Tamam. Bunu kurtardığımızı varsayalım. Öyle çok fazla zaman harcamamak için. Tamam. Şimdi maliyeti görelim. Şimdi maliyeti görelim. $30 kilo. Bir öncekini hatırlayalım. Evet. Evet. Yani yine bir 10 kilo fark var. Makaslarda şimdi 30 kiloya düştük. Prefabrikte rekabet etmeyi planlıyoruz. Amacımız o. 20 kilo ile çarptık. 600 lira. Prefabrikten şu an bu makas sistemi daha ucuz. Evet. T'den makas. Acaba imalatı kolay mı? Bir de onu görelim. Tamam. Onun için böyle makasın bir en kesitine bakalım. İşte T'den alt başlık böyle bir şey. Alt başlık üst başlık T'den T'nin gövdesine şey yapılmış, kaynak yapılıyor, Evet. dikme diagonaller ve arada birleşim levhası yok. Bak şimdi şuradan bunun maliyetini şuradan yeniden bir daha bakalım. Buradaki çelik plakaların toplamı 1 ton. Evet. Bizim bir öncekinde ne kadardı? 2 tondu. Şu an 1 ton daha az levha işçiliğimiz var. Bunun imalatı bu makasın imalatı şeyden daha basit. Neden daha basit? Neden? Şu dikmeleri koy, yerleştir. Ondan sonra diagonalleri de denk geldiği yerden gel kaynat. Ve şurada da yeterince kaynak mesafesi var. Doğru. Yani metrekarede biz bunu gidip üst başlarını belki ikisini aynı seçseydik aynısı da olabilirdi. Şu yüksekliği biraz arttırmak da olabilirdi. Şimdi burada bakmadığımız şey biz acaba kolonlar ne oldu? Biz onu unuttuk. Evet, kolonlara bakmadık. Kolonlara bakmayı unuttuk. Şöyle biraz önce kolonlarımız %70 kapasiteyle çalışıyordu. Şimdi ise kolonlarımız %50 kapasiteyle çalışıyor. Nereden nereye geldi? Evet. Deprem yönetmeliğine bakalım. Biraz önce burası %70'ti. Evet. Göleli kata törenmesinden dolayı. Şimdi daha az hareket ettiği için bina %66'lara düşmüş, 67'ye düşmüş. Neden böyle oldu peki? Onu da aslında şuradan şeyden bakıyoruz. Moment diyagramları hani biz hani moment diyagramına göre kesit seçiyoruz ya. Evet. Şurada kar yüklü yüklemeye bakalım. Kar yüklü yüklemenin ilk önce şurada eksen kuvvetlerdeyken şunu göstereyim.
Bu makasları yandan bağladığımız zaman şu ilk çubukta basınçlar çıkıyor. 83. Ondan sonra çekmeye dönüyor ama şu makasın ilk başında çekme var. Basınç var. Basınç olması önemli değil. Çünkü biz zaten burkulma boyunu şuradan çaprazlar koyaraktan şu 3 çubuk boyu kadar aldık. Ve o yüzden alt başlık çubukları büyük çıkıyor. Basınca çalıştığı için. O yüzden artık istediğimiz kadar yandan bağlayabiliriz. Çünkü bizim alt başlıkta önlemimiz var. Evet. Şimdi moment diyagramlarına bakalım kolonlardaki. Ne olmuş? Kolonları üstten mafsal yapınca bütün moment aşağıya gidiyordu. Kolonun alt ucuna gidiyordu. Ve biz kolonun alt ucundaki momente göre kolon kesiti seçiyorduk. Evet. Şimdi ise kolonun büyük momenti aslında kolonun üstüne gitti. Üst ucuna gitti. Ve artık hani kolon kesitinin aslında biz altında da alt tarafında da üst kesitin tarafında da aynı profilden faydalanabildik. Bilmiyorum Anladım. anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bu küçük momentler hani aslında normalde ne olması lazımdı? Şu momentin de bunun alttaki momente eklenmesi lazımdı. Yani normalde bizim üstüne koyduğumuz zaman olan şey bu. Bunun yüzünden bizim temellerimiz de büyük çıkıyordu. O da ayrı bir masraf tabii. Temellerin büyük çıkması da. Aynı zamanda Hep maliyet. hep maliyet, evet. Şimdi bakarsan o zaman bir de temelleri görmeni istiyorum senin. Temellerde şunlar bizim ara akslarımız. Şurada 0 ile 10 ilk akslarımızdı. İlk ve sonun biz ara akslardan bir tanesindekileri hesaplayalım. Şimdi şöyle bir tane temelimiz var. Temeldeki moment küçük olduğu için bak şimdi neler olacak. Bu bizim temel çizimimiz. Donatlarla beraber kolonayak hesabımız. Şuradan hesaba bir bakalım ilk önce. Bakınca kolon ayaklarının levhasının kalınlığında biraz problem var. Zemin taşıma kapasitesi çok rahat. Aslında biz temeli boyutlandırırken buna bakıyoruz. Zemin taşıma kapasitesine. Neden peki? Çünkü şöyle bir şey var. Deprem yönetmeliğinde, bu 2018 deprem yönetmeliğinde bununla ilgili şöyle bir madde eklendi. Şurada. Temellerin taşıma kapasitesinin hesaplanması isteniyor. Biz buna eskiden zemin emniyet gerilmesi diyoruz. Burada biz bütün yüklemeler için aslında bu zemin taşıma kapasitesi kontrolünü MKP hep kendisi yapıyor. Zemin parametrelerini kullanaraktan. Bu da deprem yönetmeliğindeki madde. Burada temeller ne kadar küçükse temelin etkili alanı o kadar fazla oluyor. Hani eksantrisiteye bakıyor aslında. Evet, ters orantı var. Şimdi bak bu temelleri normalde böyle bir şeyin temeli biz normal makas yapsaydık 3'e 2 metre gibi olurdu. Şimdi ise bunun temellerde şeyden kurtulduk ya. Momentlerin Evet. çoğunu yukarıya gönderdik ya. 75'e 75 yani 150'ye 150 bir tane temel yapsak yeter mi sence? Bakalım. Bakalım. Bu temel bile yeterli. Doğru. %45. Hesabın kolon ayakları bunun da nasıl kurtarıldığını gösterelim. Kolon ayaklarının levha kalınlığı yeterli değilmiş. Ona da bakıverelim. Neden yeterli değil diyor. Levha tabii bu böyle bir şey için 10 milimetre 10 milimetrelik bir levha zaten yetmeyeceği belli. Evet. Biz bunu 20 ile yapalım. Bir daha bakalım. 20'de de yetmedi. Bununla ilgili şuraya başlıklarda burada şu an iki tane cıvata var. Bir tane de şu ortaya cıvata. İlk önce 24'lük deprem yönetmeliği en az 22 olacak diyormuş arkadaşlar. Biz 24 kullanalım ve ortaya bir tane daha ekleyelim. 20'yi sevmiyor. Demek ki bizim bu 20'yi artırmamız lazım. 20'yi arttıralım. 20'yi artıralım. Veya şunu 500'e 500 yapsak. Deniyoruz. Hani aslında bir şey fark etmedi. Demek ki doğrudan sadece problem kalınlığında. Kalınlığını 24 milimetre yaptım. Şimdi anca yetti. Evet, anca yetti, doğru. Anca yetti.
Şimdi bunu diğer temellerde bu hesabı kullanmak istiyorum ben. Hani buradaki parametreleri bana lazım. Bu birleşimin özelliklerini kaydediyorum. Kaydettim. 26R diye kaydettim. Evet. Bunu kapattım. Değişiklikleri uyguladım. Şimdi diğer temele geçtim. Buradan 26R gelsin. 26R'li birleşimi aldım. Gittim baktım şeylerine, hesap sonuçlarına. Biraz öncekilerin aynısı. Evet. Bunu da kapattım. Şöyle şimdi binamız buna döndü. İşte kolonlara yandan bağlandığı zaman temeller bu şekilde küçülüyor. Küçülüyor, evet. Oradan bayağı bir tasarruf sağlanıyor. Yani şu an aslında bu bizim bildiğimiz makasa benzemiyor hiç. Yeniden ben şu binayı bir üç boyutlu görelim. Bir de bunu kıyaslarken bir öncekiyle farklı olarak burada rüzgar kolonları var. Evet. O 41 kilonun içinde şu 41 kilonun içinde şey yoktu. Rüzgar kolonu. Rüzgar kolonları da yoktu. Binanın önündeki şu cephe kaplamaları da yoktu. O zaman çok daha ekonomik çıkabilirdi bu. O zaman hani bunlar da eklendiği zaman belki 42-43 kiloydu. Evet. Biz aslında 30 kilolara düştük. Tabii yine bu yaptıklarımızın hepsinin ayrıntılı raporlarını alabiliyoruz hesaplarıyla beraber. Ayrıntılı raporlarını alıyoruz. Yüklerin nasıl hesaplandığını görüyoruz. Bu zaten hani hesap olmadıktan sonrasında çizmek mühendislik değildi. Değil. Hani bunu hep söylüyoruz. Evet, hep söylüyoruz. Çizim teknikerlerin işi. Teknikerlerin işi. Bu da bir mühendislik yazılımı değil. Teknik ressam yazılımı değil. Teknik resim için faydalı şeyler veriyor mu? Veriyor. Ama asıl özelliği hesap yapabilmesi. Evet. Biraz büyük bir bina seçmişiz. Yani Evet. 60 metre. Böyle toparlıyor. Evet, geliyor galiba. Geldi. Şimdi burada göstermek istediğim birinci şey, eskiden biz şu rüzgar kolonlarını makasın alt başına koyamıyorduk, korkuyorduk. Çünkü onu arkada tutan hiçbir şey yoktu. Şimdi ise o kolonları arkada tutan, arkasında bir tane stabilite girişi var. Arasında rotlar var. Hani Hem de hepsi aynı yere bağlanmış. Alt başlıkta. alt başlığı tutuyorlar. Ve bu bina biraz öncekine göre ne dersin? Daha sağlam gözüküyor mu? Evet. Daha sağlam gözüküyor. Yani baktığın zaman başında çok sağlam bir şekilde tutulmuş bütün çubuklar. Aradaki makasların arasında stabilite girişleri alt başlığa tutulmaya devam ediyor. Daha önce böyle bir proje görmüş müydün hiç? Karşılaştın mı? Hayır. Hayır, karşılaşmadım. Yani zaten seninle her oturumumuzda hep değişik şeyler gösteriyorsun. Değişik şeyler görüyorum sayende. Ya bunlar aslında hani bizim de yaptığımız değişiklikler değil. Yani bizim bulduğumuz icatlar değil. Ya bunlar aslında dünyanın yıllardan beri yaptığı, bizimse daha yeni öğrendiğimiz şeyler. Bak sana ne göstereceğim. Bu bizim Hindistan bayisinden gelmiş bir doküman. Ona konuyu anlatıyordum. Dedim ki biz böyle bir şey yaptık. Bana bunun hakkındaki görüşünü söyler misin dedim. O da bana bir dakika, o burada değil, şurada. Şunların arasında. Şu. Bana şu dokümanı gönderdi. Bu bir Hindistan standardı. Hani baktığımız zaman işte boş sayfa dediğimiz şey makasların nasıl yapılacağını anlatıyor. Vinçli veya vinçsiz binalar için. Bu standart ne zaman yazılmış? 1987'de. De hazırlanmaya başlanmış. Evet. En son 89'da yazılmış, 95'te yeniden basılmış. 98. 98 son baskısı bunun. 98 son baskı, evet. Yani bu şu an neredeyse 25 senelik bir tane şey. Doğru. 25 senelik doküman. Hindistan'da 25 seneden beri uygulanan bir şey. Bu bizim yaptığımız şeye, şimdi burada bunu aslında şu ismi arattığın zaman Google'da bulabiliyorsun. Ya biz öyle yaptık. Oradan indirdim.
Şimdi burada makasları yaparken makasın alt başına şurada bir tane tie runner diye bir şeyden bahsediyor. Evet. Bu tie runner dediği şey makasın alt başlığındaki o bizim koyduğumuz stabilite girişleri. Yani şunlar. Tie runner'ları koymayı, tie runner dediği iş, ben makasın alt başlığına biz bağlayalım dedik. Dediğim zaman Hintli bayi bana, sen dedi tie runner'dan bahsediyorsun dedi. Ben tie runner nedir bilmiyorum, hiç bu deyime çok yabancıyım. Sonrasında bunu gönderince anladım. Diyor ki bak 9 metre olursa 3'e böl. 12 metre olursa yine 3'e böl. 4 metre arayla yapmaya çalışıyor. 18 metrede 4'e bölmüş. 4,5 metrede bir. 24 metrede 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. 5 metreye yakın mesafelerde. Yani bu tie runner'lar dedikleri şeyler neredeyse 5 metrede bir konması gereken şeyler. Evet. Tie runner'ları tek akıntılarda da yapıyor. Her şekilde tie runner makası böyle 4-5 metrede bir bölecek şekilde bunu adamlar standartlarına koymuşlar. Bak burada bu çok böyle güzel bir dokümandır. Böyle incelemeni de tavsiye ederim sana da. Herkese tavsiye ederim. Bizde de Türkiye'de de keşke böyle şeyler olsa. Ne dersin? Şu güzel bir detay. Evet. Vinçli bir vinç vinç. kolonu için işte 2 I ile başlamış, sonra da I'yi devam ettiriyor ama onu şuradan içeri sokmuş falan. Güzel bir detay bu. İleride bunu biz de MKPB düşünüyoruz. Yapabilirsek. Şurada aslında bir tane çizim var. Size asıl göstermek istediğim şey bu. Çizimleri veriyor. Makası çözmüş. Çaprazları çözeceğim diye uğraşıyor. Bunlarda da bizim yaptığımız gibi sadece çekme çubuklarını kontrol ediyor. Basınca çalışanları yine kontrol etmiyor. Bu only tension yapıyor. Bizim yaptığımız şey doğru. Binayı önden de çaprazlamış. Biz bunu yapmadık. Şurada bunun bir tane çizimleri var. Yok. Sayfa 44'teydi. Şimdi hatırladım. 263'e gelmişiz. Şuradan 44'e bas istersen. 44. Şimdi makasların bu 44 o 44 değil. Yani üzerinde kendisi 44 olacak. Anladım. 8, 48. Kolon ayaklarını hesapladım. 42, 44. 44. İşte. İşte bu. Bak diyor ki çatı planı diyor. High level dediği şey alt başlık çubuğu. Alt başlık seviyesinde çubukları makasları çaprazlamış. Gördüğünüz üzere üst başlıkta da çaprazlar yok. Evet. Üst başlıkta yok. Üst başlıkta yok. Yani Hindistan'da bu olay 1987'den beri biliniyormuş. Biz de hani bunu bulduk diye şu an böyle şey gibi. Evet. Yeni bir icat bulduk, yeni bir şey yaptık gibi gösteriyoruz. Ama bu bizim aslında ne kadar geri kaldığımızı gösteren bir şey. O resim neredeydi? Şuradaki resim. Aslında şuradaki çaprazların alt başlıktan bağlanacağını Hintliler biliyorlarmış. Ve çok uzun yıllardır. Ve çok uzun yıllardır. Ve bunu şu an benim bildiğim kadarıyla bunu yapan hiçbir yerli yazılım yok. Bu da MKPB'nin farkı zaten. Ya bu şekilde biz farklı olmak istemezdik ama. Ya keşke herkes doğruyu yapsa da eşit şartlarda yarışmayı tercih ederdik. Evet. Şimdi bunlarla bu haliyle baktığımız zaman gördüğün gibi şuradan gerçek maliyetine bir bakalım. Biraz öncekilerle ikisi birbirinden farklı bunların. Şöyle. Metrekarede gerçekte 29 kilo. Of. İyice düştü. İyice düştü. Bu sayfa çok enteresan bir sayfadır. Sana onu göstereyim. Burada aslında hani o raporlardaki bina bilgileri var ya. Buradan onlara erişmek de mümkün. İşte kolon yerleşim planı. Kolonların biz nereye, hangi kolonları koyduk, ne yaptık, hani buradan takip edilebilir. Üst başlık seviyesinde çatı çaprazları şöyleymiş. C200 aşıklar buradaymış. Alt başlık seviyesindeki çatı aşıkları. Çaprazlarımız buraya geldi. Bak işte rotlarımız D20'ymiş. Aradaki stabilite kirişleri CAS 104 milimmiş. Bunlar da buraya geldi. Aslında buradan da tamam biz maliyeti yaptık ama yaptığımız binayı buradan bir kontrol etme şansımız oluyor. Evet. Çok güzel düşünce olmuş bu.
Burada genelde insanların, yani bunu kullananların bilmediği şeylerden bir tanesi şu malzeme listesi. Ee, Malzeme listesinde ilk önce bina hakkında bir bilgi veriyor. Sonra da diyor ki ben işte benim çelik profillerim şunlar. Çelik profillerimin ağırlıkları şunlar, hurda oranlarım bunlar. İşte benim ihtiyaç duydum aslında 19.8 tonmuş ama ihtiyaç almam gereken 20.8 tona yakın. Yani kayıplarıyla beraber, şeyle beraber. Hafif çeliklerim şunlarmış. Yani aslında 8,5 buradan 8,5 ton civarı bir tane hafif çelik var. Bunlarda zayiat yok çünkü bunları fabrika kesip bize öyle gönderiyor. Kutu profillerimiz sadece şeylerde var. Bu alt başlık çaprazlarında bağlayan var. Hani normalde baktığın zaman şunlar sanki şu çaprazları koyunca çok fazla alt başlığı bağlayınca çok fazla ilave maliyet gelmiş gibi gözüküyor. Ama Ama toplama baktığımız zamansa maliyette çok büyük oranda bir düşüş var. maliyette çok büyük düşüş var. İmalatta çok büyük kod düşüş var şu T'leri kullandığımız için. İmalat hızında bir var. Evet, imalat hızı var. Bunun dezavantajı ne? Dezavantajı 6 metrelik kolondan bir 50 santimi kaybettik şu an. Hani tek kaybımız da bu. Bunu yaparken şurada 4 tane civatayla bağlıyor. Bakarsan. Bunların hesaplarını da yapıyor. Eğer hesaplarını yapmıyorsa make-up hep onu bil ki o şeyi çizmez. Birleşimi. Bu da çok güzel bir şey. Yani hesabı olmayan şeyi çizmek demek kullanıcı hata yapmasına sebep olmaktan başka hiçbir şey değil. Evet. O nereden bilsin bunun hesaplanıp hesaplanmadığını? Örneğin şu şey, bazı makasların şu kaynak boylarını gidip teker teker hesaplayamaz. Bunun için MKP'de biz bunu kendimiz otomatik hesaplattık. Aynı şekilde şu rotlarda leyfe kalınlığı olsun, şuradaki kaynak boyu olsun, bunun ne kadar içine gireceği olsun rotların. Bunlar da otomatik hesaptan geliyor. Ki kullanıcı bunlarda hata yapmaya o kadar müsait ki ve sayıları bunların o kadar çok ki. Evet. Bunu önlemenin tek yolu yani bu kadar çapraz varken her bir tanesini teker teker hesaplamazdı sonu. Hesaplanması mümkün değildi. Biz de bunların hepsini bir defada hesapladık. Her zamanki gibi yine çok iyi bir şey çıkartmışsın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. 30 kilolar bence şu asıl numara buradaydı. Evet. Şu an bir önceki portal çerçeve videosuyla karşılaştıralım bunu. Portal çerçevede neydik? Metrekarede 32-33 kilolara yaklaşmıştık. Doğru. Şimdi ise makasta daha az kilolara yaklaştık. Ona yakın kilolara yaklaştık. 29 kilo. 29 kilo, bir 3 kilo yani aslında 3 kilo hiçbir şeymiş gibi gözüküyor. Ama 35 kiloda 3 kilo aslında %10 demek. Doğru. Hani Binanın toplam maliyetine vurduğun zaman o zaman değerli. Ya burada %3 dediğimiz şey işte diyelim ki 2 ton çelik. Ama 2 ton çelik dediğin şey ise 40 bin lira. Yani bunun projesini yapan mühendis bu parayı kazanmıyor. doğru. Doğru. Veya mal sahibine böyle bir zarar vermeye de aslında bizim böyle bir hakkımız da yok. Bu şekilde de makas örneği de artık bitirmiş olalım. Çok teşekkür ederim Mehmet. Yine hem sorduğum sorulara cevap verdin hem de çok değişik modellemeler gördüm sayende. Bugün bir şey daha öğrendim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda onların yine reklamını yapalım. Yapalım. Hem kanalımıza abone olun hem de bir sonraki videomuz ne olacak? Ne olacak? Bu defa betonarme kolonlarının üzerine portal çerçevesi çözeceğiz. Bir de betonarme kolon deneyelim. Bakalım neler çıkacak. Bakalım bu nasıl olacak. Tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.